Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlarım. Mutlu bir cumartesi diliyorum. Umarım cuma gününüz güzel geçmiştir. Benim günüm güzel geçti, kötü geçmedi. Ve ne de olsa tabii ki şimdi Satürn Venüs'ün karşısındaydı hafta başında. Aslında haftanın ortasına kadar da sürdü. O biraz bizi dağıttı. Duygusal anlamda dağıttı, ilişkilerimizi bozdu, huzursuzluk verdi, karamsarlık verdi. Gerçekten zordur. Hani Satürn böyle başa çıkması zor bir gezegen. Bir de bu Venüs olunca tabii maddi anlamlarda da biraz zorlamış olabilir bazılarımızı. İçsel olarak ilişkilerimizi de etkilemiştir. Şimdi nispeten rahatız. Bugün daha da rahatız. Bakın bugün çok şanslı. Bak ne zamandır söylemiyorum bunu. Bir açımız var. Zor açılar da var bu arada ama onları boş verin. İyi açılara odaklanın lütfen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün iyi bir gün. Pozitif enerjimiz var. Ay Yay burcunda. Dışa dönük, daha eğlenceli ve keyifli bir enerji olacak. Gezeriz, öğreniriz, meraklı oluruz, seyahat yapabiliriz, kültürel konular daha çok ilgimizi çekebilir, vizyon katabiliriz hayatımıza, yeni ufuklar, yeni hayaller, hedefler getirebiliriz. Böyle güzel bir gün. Ve tabii ki burada bugün en çok kimler etki alır onu da söyleyeyim şimdi. Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları. Çünkü haftaya yaşayacağımız hani Dolunay var ya Balık burcunda şu an yayında. Bugün o Dolunay'ın sinyallerinin geleceği bir gün olacak. Çünkü Dolunay'da sürpriz haberler de var. Evet, bazılarımıza şok edici hatta böyle telefonlar gelecek. Bazı ilişkilerde değişimler olacak. Ve bugün o sinyalleri alabiliriz. Şimdi çok şanslı saati söyleyeceğim, dayanamıyorum. Saat 12.36, 12.10 ve 13.36, 13.10. Bu iki verdiğim saatte birisi Merkür'le ayın uyumlu bir açısı var. Diğeri de ayın Jüpiter'le. Bu ne demek? Merkür biliyorsunuz bizim için hayatımızda bizi öne taşıyacak fikirler üreten gezegen. Bağlantılarımızı güçlü yapabiliriz. Güzel haberler olur. Kendimizi iyi ifade edebiliriz. Güzel sonuçlar da getirir. Merkür mitolojide haberlerin tanrısı zaten. Burada diyaloglarımızda mesela ticari konularda da olabilir bu. İletişimle ilgili konularda özellikle bir durumunuz, bir konunuz varsa lütfen bugünü kullanın. Bak ne zamandır söylemiyorum. Çok şanslı bir saat. Diğeri 12.10 13.10 arası arkadaşlar. O kadar şanslı ki para kazandırır. Fırsatlar getirebilir ayağınıza. Şanslıdır aşk hayatı, maddi konular, çocuklarımız, kadınlarla olan ilişkilerimiz ve biraz sanatsal da açıdır. İlham da vereceğini söyleyebilirim. Şimdi bu açılar altında tabii ben dayanamayacağım. O güzel saatlerimizi vereceğim. Bunu ne olur kullanın arkadaşlar. Mesela bugün benim için şanslı ve çok iyimser olan açım 10.47 11.51 arasında. Zaten 12.10 12.36 arasındaki saat aralığına da yakın. Şimdi siz 12.47 ile 11.51 arasını kullanırsanız bir iş başvurusu, yeni bir karar almak, bir şey almaya karar vermek, ilişkiye başlamak, efendim mesela aşkla ilgili konularda hani flörtlerle ilgili konularda problem varsa bu saate denk getirmek hem ilişkimizi çok daha hızlı ilerletecektir ve onun yanı sıra da şanslıdır, para da getirebilir. Mesela hani küçük ufacık tefecik böyle hani şans oyunları oynarız ya bazen sayısal falan gibi hani öyle bir şey için de ben mesela bazılarımız kullanabilirler. Çünkü Ay Yay burcunda Koç burcundaki Jüpiter'e üçgen yapıyor. Ateş grubu. Girişken zaten. Hem iyimser hem çok neşeli hem çok keyifli de olacağız. Para da harcatır bu arada. Onu da biraz kontrol etmeye çalışın. Çünkü günün devamında bizi hafiften zorlayacak açılar var. Şimdi onlara geliyorum. Ama önce şu saatlerimi tamamlayayım isterseniz. İkinci güzel açımdan bahsediyorum bugün. 18.18, 19.23. Efendim birisiyle bir görüşme istiyorsanız. Mesela onun yanı sıra ne olabilir? Bir tatil planı yapacaksanız. Çocuklarınızla olabilir. Mesela başka ne olabilir? Bir eğlence yeri, bir mesela davet. Ondan sonra keyifli bir zaman geçirmek için bu saati kullanmak çok faydalı olabilir. Çok iyi gelir ruhunuza. Onun yanı sıra mesela nerede kullanabiliriz? Bugün evet. Kültürel konularda kullanabiliriz.
Dediğim gibi seyahat planları yaptırabilir. Okumak için, kendimize güzel bir şeyler katmak için de yine çok güzel bir saat. Ve tabii sevdiğimiz insanlarda da güzel şeyler paylaşmak için bence zaten her saat için verdiğim her saatte bunlar var. Ve bu saatte de böyle olacak. Üçüncü bugün il saatim benim için destekleyen saat 00:56 ile 01:52 arasında. Eğer uyu buyu olursanız. Gerçekten keyiflidir. Şöyle bir kahvenizi yapın, kitabınızı alın ya da müziğinizi açın. Şöyle bir keyif yapın veya eşiniz, arkadaşınız, dostunuz, artık bir hayat arkadaşınız varsa onunla keyifli bir vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Hoş, keyifli. Bazı telefonlar bilgi trafiği için de bugün çok faydalı bir gün boyunca bu arada. Çünkü Merkür'ün çok güzel bize haberler taşıyacak, iletişimde güçlendirecek, sosyal çevremizden, özel ilişkilerimizden haberler getirecek bize, öyle bir durumu var. Evet değerli dostlar, bugünün bizi biraz zorlayabilecek açılarından şimdi bahsedeceğim. Şimdi Ay Güneş karemiz var biliyorsunuz, özellikle 20.07-21.07 arasına mesela eşinle problemi var, gideceksin onu çözmeye, asla bu saati tavsiye etmiyorum. Mesela annenle, babanla veya komşunla veya apartman yöneticinle mesela anlaşmazlıkları çözmek, özellikle bir konuda ortak bir fikre varmak için bu saati kullanmayın. Zor olabilir. İkinci saat ise bugün yine bizim dikkat etmemiz gereken, mesela ayın Mars'la karşıtlığı var. 14-22-15-22 aralığında daha güçlü. Burada da mesela biraz abartılı hareketler yapabiliriz. Çünkü özgüvenimiz yüksek. Şimdi Ay Yay burcunda çok cesaret verir. O yüzden Mars'ın da trafikle ilgili konularda sıkıntılı bir durumda olduğunu hatırlarız ve bu anlamda da trafiğe dikkat ediyoruz lütfen. Hareketlerimize dikkat ediyoruz. Bizim için mesela çatışmalı ortamlardan uzak duralım. Özellikle bu saat aralığında öncesini veya sonrasını kullanırsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çünkü biraz agresif, bizi ortaya kendimizi koymak için iddialı böyle bir açıdır. O yüzden gereksiz şeylerin içine girebiliriz. Ona dikkat edin. Evet, günün tüm açıları bu şekilde. Enerjimizin, motivasyonumuzun iyi olduğu bir gün. Kültürel konuları konuşabiliriz. Seyahatler, bugün seyahat planları, yolculuklar için hazırlıklar yapılabilir. Mesela çocuğunuzun eğitimi var veya siz bir eğitimle ilgili veya bir eğitim alacaksınız, bir ev arıyorsunuz, yurt arıyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler. Yani biraz yolculukların da bugün çok olacağı bir gün aslında. Bugün de yarın, pazar günü için de aynı şeyi söyleyebilirim. O yüzden ayın Mars'ta olan karşıtlığı, yolculuk deyince aklıma direkt trafik geliyor. Dikkatli olmamızda fayda var arkadaşlar. Mars İkizler Burcu seyahatinde genellikle şehir trafiği veya uzun yol trafiklerinde böyle sıkıntılar verebilir. Tabii bu retro olduğunda buna daha da çok dikkat etmemiz gerekecek. Sevgili dostlar, şimdi bugünlük yayınım, yani size söyleyeceklerim bu kadar. Dün 7 ve 11 Eylül haftası için bir yayın hazırladım size. Biliyorsunuz Balık burcunda dolunay yaşayacağız ve dolunayı anlattım. Bakın kısa anlattım ama çok nokta atışı yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bu dolunayla ilgili küçük atladığım bir şey var, onu söyleyeceğim. Biraz önce aslında laf içinde söyledim. Dolunay Uranüs'ten bir seksil alıyor. Sürprizdir bu. Ve düğümlere de çok güzel açısı var. Kadersel güzel gelişmeler, ektiğini biçmek, hak edişler. Bazı konularda mesela çok aptal yerine konmuş gibi hissediyorsanız siz öyle düşünebilirsiniz. Beni saf yerine koydular, anlamadığımız anlatır, ama öyle değil arkadaşlar. Yukarıda Allah var. İşte bu dolunay bize bunları görmediğimiz, bilmediğimiz, yayında söylediğim şeyleri ortaya çıkaracak demiştim. Ve ilahi adalet tecelli edecektir. Özellikle ilişkiler hakkında, kandırılmalar, aldatılmalar, ondan sonra bazı şeylere göz yumar bazı insanlar. Ama bunların hepsinin bir bedeli var. Çünkü biz affetsek de Allah affetmiyor. Evrenin öyle bir kanunu var. Kimse ettiğini bulmadan bu hayattan maalesef gitmiyor. Biz de onu görüyoruz. O yüzden iyi olmaya, doğru olmaya, dürüst olmaya özen gösterelim arkadaşlar. Çünkü bu hayat diliminde biz ne ekersek bizim köklerimizden de çıkıyor. Bizim gelecek neslimize aktarılıyor, çocuklarımıza aktarılıyor mesela. O yüzden etik yaşamak her zaman kendin için olmasa bile ileride çocukların düşünerek yapılması gereken çok önemli bir davranış. Evet, mutlu bir
hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.